kendine vakit ayıran kadın ilham veren kadındır çocuk gözünde. Çünkü çocuk da kendine vakit ayırmayı öğrenir. Erkekle oturup anlaşmalar yapmak zorundayız. Ne dedik? Evlilik bir anlaşma. Eşimizle oturup açık konuşmak, anlayışlı konuşmak zorundayız. Kadını besleyen en önemli duygusal besin kaynağı takdir. Evlilik ortak bir anlaşmadır. O ortak anlaşmanın huzur içinde yönetilmesini İstiyorsanız tıpkı ortağınızla oturup konuştuğunuz gibi ev ortağınızla, hayat ortağınızla da oturup konuşmayı öğrenmek zorundasınız. Mutlu bir ailenin formülü bu kadar basit. Anne mutlu anne falan olsun da o annenin de mutlu olabilmesi için sonuçta erkeğin de bazı uyarıları. Sanki erkek bunları yapıyor da kadın mı mutlu olmuyor? Erkek çocuk üzerine yeterince sorumluluk almayınca kadın tüm o sorumluluğu yükleniyor. Sonra sadece anne oldu diyorlar. Sonra kadın onu unuttu diyorlar. Erkek babalığını yapmazsa kadın da o zaman kadınlığını unutabiliyor. Sadece anneliğe bakıyor yani çocuğa yetebilmek için. Çok doğru bir şey söylüyorsun Gizemciğim. Kadın kendini ifade etmeli. Yardım istemeyi bilmeliyiz. Bak burada çok önemli bazı mesajlar var. Kadın yardım isteyebilmeli. Yardım istediğinde aciz bir varlık olmayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Her insanın yardıma ihtiyacı var. Erkeğimizden veya yakınlarımızdan destek almayı bilmemiz gerekiyor. Mükemmel anne, mükemmel kadın her şeyi harika yapıyor. Bulaşık da, temizlik de, iş de, çocuk da muhteşem değil. Böyle bir dünya yok. Biraz sal kendini. Demen gerekiyor ki hayatım bana destek olmalısın. Çünkü kadının kendine vakit ayırması gerekiyor. Kadın kendine vakit ayırırsa, kendiyle baş başa kalırsa mutluluk hormonunu yükseltmeye başlıyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Kendine vakit ayıran kadın ilham veren kadındır çocuk gözünde. Çünkü çocuk da kendine vakit ayırmayı öğrenir. Bağımlılıklardan kurtarır. Annedir çocuğa ilham veren varlık, şahsiyet, rol model. Aslında baba değildir. Dolayısıyla kadının özgüvenli, kendini seven, kendine değer veren bir dakika benim de alana ihtiyacım var ve şu anda sen babanla vakit geçireceksin ve ben kendi başıma kalmak istiyorum mu? Yapabilen kadın bir süre sonra bunu bir hafta yapsın bir kadın. Bir hafta sonra kendi fiziksel ve ruhsal iyileşmesini zaten gözlemleyecek. Çünkü dinlenmiş, o tükenmişlikten çıkmış, kendine öz bakım yapabilen kadın olmuş oluyor. Erkekle oturup anlaşmalar yapmak zorundayız. Ne dedik? Evlilik bir anlaşma. Tek taraflı anlaşma olmaz. Eşimizle oturup açık konuşmak, empatik konuşmak, anlayışlı konuşmak zorundayız. Yani net olmak zorundayız. Kaygısız ve korkusuz olmak zorundayız. Benim yardıma ihtiyacım var. Bu yardımı almadığım takdirde aile dinamiklerimizde bozulmalar oluşacak. Çünkü ben tükenmişlik yaşıyorum. Desteğe ihtiyacım var. Sen bana destek olmalısın. Erkek nasıl destek olmalı? 1. Takdir etmeyi öğrenmek zorundayız. Kadını besleyen en önemli duygusal besin kaynağı takdir, övgü. Biz toplumsal olarak övmeyi, takdir etmeyi bilmediğimiz için çocuklarımızı da takdir etmiyoruz, birbirimizi de takdir etmiyoruz. Oysa ki ben bütün gün çalıştım, sen ne yaptın diyen erkeklere seslenelim. O da çalıştı. Veya kadın da çalışıyor zaten dışarıda ve bir de geliyor evde sorumluluklarını yerine getiriyor. Evlilik ortak bir anlaşmadır. O ortak anlaşmanın meyve vermesini, bereketli olmasını, huzur içinde yönetilmesini istiyorsanız tıpkı bir şirket yönetir gibi o huzuru, o ortamınızda yaşamak istiyorsanız tıpkı ortağınızla oturup konuştuğunuz gibi ev ortağınızla, hayat ortağınızla da oturup konuşmayı öğrenmek zorundasınız. Bunu yaptığımızda çocuk olduğunda da mesela anne ile baba arasındaki romantizm devam mı ediyor? Zaten konuşan insanlar romantik insanlardır. Konuşabiliyorlardır çünkü. Bakışmak ne kadar önemli. Evliliklerdeki romantizmi bitiren kısımlar bakışmanın bitmesidir. Ölü balık diye bir bakışması diye bir balık vardır. Evliliğin belli bir süresinden sonra artık insanlar birbirlerine bakmazlar bile. İşte orada romantizm biter. Baş başa oturup konuşan iki insan istese de istemese de
göz göze bakışmak zorunda olduğu için bir süre baktıktan sonra duyguları, düşünceleri, titreşimleri yükselir birbirine karşı. Yani birbirine karşı o titreşim yükselir. Dolayısıyla romantizm, hareketlenme, tekrar o tutku, tekrar o coşku harekete geçer. Bunu gören çocuk mutlu bir anne görür, mutlu bir baba görür ve mutlu bir çocuk olur. Mutlu bir ailenin formülü bu kadar basit.